Antik Mısır'da kedilere tapınıldığını hepimiz biliyoruzdur. Peki kedi sahiplerinin onları değerli mücevherlerle süslediklerini duymuş muydunuz? Ya da savaş alanına dağılmış kedilere zarar gelmemesi için Mısır ordusunun teslim olduğunu. Üstelik bu teslimiyetin Mısır'ın işgaliyle sonuçlandığını. Kediler hepimizin baş tacı ama Antik Mısır'da bu durum bir adım daha ötedeydi. Maftet isimli bir tanrıçaları vardı. Bilinen en eski kedi benzeri tanrıça olan Maftet ya kedi kafalı bir kadın ya da kadın kafalı bir kedi olarak tasvir edilirdi. Mısır inancına göre Maftet bir koruyucuydu. Genellikle çita derisi giymiş olarak tasvir edilirdi. Yılan ve akrep ısırmalarına karşı koruyucu olan Maftet, adaletin ve ölüm cezasının tanrılaştırılmasıydı. Güneş tanrısı Ra'yı tehditlere karşı savunmuştu. Geceleri avlanır ve şafağın gelmesini sağlardı. Lakabı karanlığın delicisiydi. Maftet'in popülaritesi azalırken Mısırlılar yeni bir tanrıçaya tapınmaya başladılar. Bastet. Onun dünyayı izlediğine ve Mısır'ı koruduğuna inanıyorlardı. Bastet bir kediye dönüşebiliyordu. Antik Mısır inancına göre kediler Bastet'in fiziksel bir tezahürüydü. İnanç basitti. Bastet Mısır'ı koruyordu, kediler ise yaşadıkları evi. Antik tarihte ve ezoterizmde epey yer tutan kediler günlük hayatta da önemli bir yere sahipti. Örneğin eski Mısır'da insan cenazesine gösterilen saygının aynısı kedilere gösteriliyordu. Kedilerinin ölümünün ardından aile üyeleri kayıplarını göstermek için kaşlarını tıraş ederlerdi. Kaşları tekrar çıkıncaya kadar yas dönemindeydiler. Her yıl yapılan bir kedi festivali bile vardı. Mısır'ın her tarafından insanlar Bastet'e adanan en görkemli tapınaklardan biri olan Bas Tapınağı'nda toplanırlardı. Bu festival için Nil Nehri boyunca seyahat ederek Bas Tapınağı'na gelir, birlikte şarkılar söyler, dans ederlerdi. Bazı tahminlere göre bu festivale neredeyse her yıl 700 bin kişi katılıyordu. Uğruna festival düzenlenen kedilere kötü davranmak da haliyle ciddi cezalar alınmasına sebep oluyordu. Bir kediyi kasten veya yanlışlıkla öldüren kişi ölüm cezası alıyordu. Yanlışlıkla bir kediyi öldüren Romalı da olsa onu kimse bu cezadan kurtaramazdı. Kedilere bu kadar saygı duyulmasının ardında tabii ki görünür sebepler de vardı. Mısır'da yoğun olarak bulunan akrepler ve yılanlar her zaman bir tehditti. Ama kediler hepsini avlar, sahiplerini ve evlerini bu zehirli varlıklardan korurlardı. Pek çok aile özellikle küçük çocukları varsa onları koruması için kedilere güvenirdi. Tabii bu kadar görevi başarıyla yerine getiren kediler ufak lükslere de sahip oluyordu. Tasmasının genişliğinden ve üzerindeki mücevherlerden sahiplerinin statüsünü ve zenginliğini anlayabiliyordunuz. Gerçek hayatta güvendikleri kadar rüyalarında da güveniyorlardı kedilere. Eğer rüyada bir kedi gördüyseniz bu öncelikle iyi bir hasat anlamına geliyordu. Kedi ne kadar büyükse hasat da o kadar büyük olurdu. İyi hasat zenginlik demekti. Rüyada kedi gördüyseniz sırtınız yere gelmezdi Mısır inancına göre. Ünlü tarihçi Herodot, Mısır'da ne zaman bir yangın çıksa hiçbir kedinin eve girmediğinden emin olmak için yangın bölgesinde nöbet tutulduğunu, eğer yanan binada bir kedi varsa onu kurtarmak için insanların alevlerin arasına atıldığını yazıyor. Tüm Mısır'da kedi uğurdu, bereketti, iyi şanstı. Tanrıça Bastet için kutsal olduklarından öldüklerinde ya tapınak alanına ya da değerli bir aile üyesi gibi mumyalanıp ailesinin yanına gömülürdü. Kedilere de insanlara yaptıkları gibi ahiret hazırlığı yaparlardı. Genellikle bu ahiret yolculuklarında onlara eşlik etmeleri için bir kase süt ve mumyalanmış fareler bırakılırdı mezarlarına. Mısır'ın kediye olan bağlılığının en büyük örneği Perslerle yaptıkları Pelestyum Savaşı'dır. Persler bu bağlılığı bildiklerinden bir grup kediyi yakalayıp savaş alanına salmışlardı. Kutsal kedilere zarar verme riskini almaktansa teslim olmayı tercih etmişti Mısırlılar. Bu teslimiyetin ardından Persler Mısır'ı işgal etmişlerdi. Öyle bir çılgınlık. Milattan önce 450 civarındaki mahkeme kayıtlarında kedi kaçakçılığından bahsediliyor. Kedileri komşu ülkelere ihraç etmenin yasak olduğu ve bu kedi kaçakçılığının da bir ticaret haline geldiği yazılmış. Mahkeme çalınan ya da kaçırılan kedileri geri almak için küçük orduların gönderilmesine hükmetmiş. Milattan önce 525'te Persler Mısır'ı yönetmeye başladıklarında Bastet inancı önemli ölçüde azaldı.
Milattan önce 350'de ise Bastet'e adanmış tüm tapınaklar yıkıldı. Ama kediler insanları yılan ve akreplere karşı korumada rakipsiz olduklarından ailenin bir parçası olarak kalmaya devam ettiler. Kedilere olan saygı her zaman bir şekilde yolunu buldu. Antik Yunanistan'da kedi tapınma eylemine kayıtsız kalamadı. Yunan mitolojisinde kedi, bağımsızlık, gizem ve çevikliği simgeliyordu. Av tanrıçası Artemis, canavar Tifon'dan kaçabilmek için bir kediye dönüşmüştü. Bu olaydan sonra onların koruyucusuydu. Slav mitolojisinde Ovinnik, ahırın bekçisiydi. Siyah bir kedi olarak tasvir ediliyordu. Ekinleri ve hayvanları koruyordu. Eğer Ovinnik'e iyi davranılırsa daha çok kazanılıyor, bereket artıyordu. Ama kötü davranırsanız yandınız. Onu kızdırmak hiç akıl kârı değildi. Yangın çıkarıp evinizi yakabilir ya da tüm hasadı kullanılmaz hale getirebilirdi. İyilere karşı adaleti sağlıyor, kötülere ise cezalarını veriyordu. Eski bir Çin efsanesinde kediler yeni yaratılan dünyayı ve insanları denetlemekle görevliydiler. Tanrılarla iletişimi sağlamak için onlara konuşma yeteneği verilmişti. Ancak kediler dünyanın işleyişine dikkat etmek yerine kiraz ağaçlarının altında uyumayı veya düşen çiçeklerle oynamayı tercih ediyorlardı. Tanrılar 3 defa kedilerin işlerini kontrol etmek için dünyaya geldiler ve hepsinde de onları uyurken ya da oyun oynarken bulup hayal kırıklığına uğradılar. Tanrıların 3. ziyaretinde kediler dünyayı yönetmekle ilgilenmediklerini ve bu pozisyon için insanların daha uygun olacağını söylediler. Bunun üzerine konuşma gücü kedilerden alındı ve insanlara verildi. Ancak insanlar tanrıların sözlerini anlamıyorlardı. Çok aciz göründükleri için zamanı tutmak ve böylece düzeni sağlamak gibi önemli görevler kedilere emanet edildi. Bir kedinin gözüne bakılarak günün saatinin anlaşılabileceğine inanılıyordu ve bu inanç Çin'de hala devam ediyor. Kedi, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in de en sevdiği evcil hayvandı. Uyuyan kedisini rahatsız etmemek için elbisesini kesmesinden, kedinin içtiği suyla abdest alınacağını söylemesine kadar birçok rivayet var. Hatta çoğu Müslüman, kedilerin alınlarında bulunan M deseninin Hazreti Muhammed'in Muezza isimli kedisini başının üzerinde tutarak kutsaması sebebiyle oluştuğuna inanır. Bu yüzden ondan sonraki dönemlerde de hep özel bir yerleri oldu kedilerin İslam ülkelerinde. Hristiyanlığın Avrupa'da yayılması ise kediler için kötü bir dönemdi. Papalık, pagan sembolü avına çıkmıştı. Tüm mitolojilerde yer alan kediler şeytanın işbirlikçisi olarak görülüyordu. Avrupa'daki o karanlık çağlarda kedi öldürmek sevaptı. Ama canım Ovinnik kötülerin cezasını hızlı ve acılı bir şekilde verdi. Kedi nüfusunun azalması ile popülasyonları artan fare ve sıçanların taşıdığı hıyarcıklı veba tüm Avrupa'yı sardı. Her ne kadar hala yok kedilerden dolayı olmadı deyip tarihlerini aklamaya çalışsalar da vebanın farelerde bulunan bir parazit tarafından yayıldığı biliniyor. Yani dolaylı yoldan da olsa kedilere bulaşmak hiçbir kişiye huzur getirmedi. Krallar Vadisi'nde bulunan yazıtta şöyle diyor: "Sen büyük kedisin, tanrıların öcünü alan ve kelimelerin yargıcısın ve egemen şeflerin başkanı ve kutsal çemberin valisisin. Sen gerçekten büyük kedisin."